Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 2 yaş kız çocukları için panço tarzında bir hırka çalışacağız. Tercih ettiğim ip Kartopu Baby One. Anti-peeling özelliğine sahip. 100 gramında 250 metre var. Bazı videolarda ipimizin kodunu öğrenmek isteyen arkadaşlar vardı. Onun için bundan sonra mümkün mertebe kodunu da vereceğim. Krem renkli ipliğimiz K019 kodlu. Fuşya rengi ipliğimiz ise o da aynı tarz iplik. Kartopu Baby One. 100 gramında 250 metre var. Bu da renk kodu K245. Kullandığım şiş ise misina şiş, 3 numara şiş. Burada bir ayrıntı var arkadaşlar. Örgüm benim gevşek. Onun için genelde ince şişler kullanıyorum ki örgüm salmasın, bırakmasın, uzun müddet kullanılabilsin diye. Ama siz sıkı örüyorsanız daha kalın şişlerle örebilirsiniz. 3 numara kullandım. Eğer malzemelerimiz hazırsa, eğer kendimizi iyi hissediyorsak ve eğer hırkamı da beğendiyseniz gelin birlikte başlayalım. Bunun için ilk önce fuşya iplikle başlıyoruz ve şişimize tam 89 ilmek atıyoruz ve tekrar geliyoruz. 89 ilmeğimi attım. Burada 4 sıra haroşa yapacağız arkadaşlar. Şöyle kısacık bir haroşayı da göstereyim bilmeyenler için. Bakın ilk ilmek olduğu için örüyorum. Şöyle ilmeğimi atıyorum. Haroşa neydi? Örgümüzün düz tarafında da ters tarafında aynı şekilde örmek. Ben düzünde de tersinde de ilmeğimi böyle alıp şöyle atacağım. Bu şekilde yaparak 4 sıra haroşamızı oluşturalım. Tekrar gelelim. Şurada bir ayrıntı var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi 2 sıra haroşamı yaptım. Fakat alış şu şekilde almıyoruz arkadaşlar. Şu kenar ilmeklerin şu şekilde olması için ilmeğimizi hep ilk başladığımız ilmeği hep şu önden alıyoruz. Şöyle bu şekilde yapıyoruz. Göstereyim neden böyle yapıyoruz. Şöyle aktarıp göstereyim. Bakın görüntü şöyle oluyor. Kapşonumuz bittiği zaman çünkü buradan ilmek alacağız. İlmek aldığımız zaman terste de düzde de ters görüntü hiç olmayacak. Buna dikkat edelim arkadaşlar. 4 sıraya tamamlayalım. Tekrar gelelim. 4 haroşa sıramızı yaptık arkadaşlar. Bakalım tekrar sayalım. 2, 4. Burada da ilk baştakini de sayıyorum. 2, 4. Örgümün düz tarafındayım. Krem ipliği dahil edeceğiz artık. Popcornlarımızı yapacağız. Şimdi şu yanları da göstereyim size. Bakın şu yanlar da şu şekilde olacak. Şöyle ilmeklerimizi şu aradan alacağız. Aradan aldığımız zaman bakın arka tarafından görünüşü ve ön tarafından görünüşü. Örgümüzün düz tarafındayız. Ve şöyle alıyoruz biliyorsunuz ilmeklerimizi. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İki, 3 ve 4. Şimdi pembe ipliğimi bırakıyorum. Beyaz ipliğimi dahil ediyorum. Şuradan ilmeğimi alıyorum. 1. Ama bunu çıkarmıyorum. Şöyle üzerine atıyorum. 2. Üzerine attığımda 3 ilmeğim oldu. Tekrar üzerine atıyorum ve 3 ve bırakıyorum. Şimdi kaç ilmeğim oldu? Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim oldu. Şimdi dönüyorum. Dönüyorum ve ilk ilmeği de örüyorum.
Bu 5 ilmeği ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dönüyorum. Şimdi de 5 ilmeğimi düz bir şekilde öreceğim. İlk ilmeği de örüyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5. Dönüyorum. İkinci sıramı yaptım. Şimdi üçüncü sıramdayım. Ters bir şekilde 5 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın üçüncü sıram oldu. Dönüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar dönüyorum. 2, 4 sıram oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu an 5. sıramdayım. Örgümün düz tarafındayım. Tekrar örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi popcornumu oluşturdum. Burada rahat ilmekleri çıkarmak için tığa ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi şu 5 ilmeğimi çıkarıyorum. Tığıma alıyorum. Şişle de eğer yapabiliyorsanız hiç sıkıntı yok. Ama tığla daha rahat oluyor. Şimdi burada pembe ipliğimi alıyorum. Şöyle geçiriyorum. 5 ilmeğin arasından geçirdim. Ve şişime takıyorum. Şöyle biraz sıkarsanız ve şöyle de yaparsanız tamamdır. İlk popcornumuz bitti. Şimdi 7 tane ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şu ip atlatma konusunda 2 tane farklı yöntem göstereceğim size. İster bunu ister onu yaparsınız. Şimdi birinci popcornumuz oldu. 7 tane ördüm pembe ipliğimle. İpliğimizi aldık. Şuradan bir ilmeğimi aldım. Ama bunu bırakmadım. Hemen şöyle getirdim. Şöyle göstereyim. Şöyle getirdim. Bir tane daha aldım. 3 oldu. Tekrar doladım. Aynı ilmeğe bir tane daha attım. Şimdi kaç ilmeğim oldu? 3, 5. Artık bu ilmeği bırakıyorum. Dönüyorum. Dönüyorum. Ters, örgümün ters tarafındayım tabii ki. İlk ilmeği de örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlk sıramı ördüm. Dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci sıram. Tekrar döndüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu benim 3. sıram. Döndüm. Dördüncü sıram.
5. sıram. Bakın tekrar döndüm. 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi ördüm. Bakın bir ilmekten 5 tane ilmek aldım, döne döne ördüm. 6 sıra ördüm. Şu dolgunluk fazla geldiyse 5 sıra yaparsınız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? İster şişinizle pembe ipliği geçirip buradan çıkarabilirsiniz. Ben o kadar yetenekli değilim. Onun için tığ kullanacağım. Şöyle ilmeklerimi boşa aldım. Şöyle tığımdan yardım alıyorum. İlmeklerimi tığıma geçiriyorum. Ve pembe ipliğimi alıyorum. Hemen pembe ipliğimi içinden geçirdim. Şişime de aktarıyorum. Tığımı bıraktım. Pembe ipliğimi iyice sıktım. Ve şu popcornumu bıraktım. İkinci popcornumuz da oluştu. Şunu göstermek istiyorum. Şimdi ister bu şekilde ip atlatırsınız. Fakat görüntü kapşon olacağı için ve kapşon her zaman başa takılmayacağı için şöyle bir görüntü oluşabilir. Benim için hiç fark etmez diyorsanız böyle yapın. Ama bir tane daha yöntem var. Üzerine ata ata ilerlemek. Şimdi 7 tane ilmek örüyoruz. Arada 7 ilmeğimiz var. Şöyle 1 2 ikinci ilmeği örüyorum. Hemen şöyle beyaz ipliğimi üstünden geçiriyorum. Örmüyorum beyaz ipliğimi. Beyaz ipliğimi şöyle sıktım. 2 3 dördüncü ilmeğimi örerken tekrar şöyle üstünden getiriyorum. 4 şunu da arkada şöyle sıkıştırıyorum. Bakın arkadaki görüntü bu. 4 5. ilmeğimi şöyle örüyorum. Şimdi 6. ilmeğe geldim. Hemen beyaz ipliğimi üstüne aldım. Beyaz ipliğimi tuttum. 6. ilmeğim. 3 6 ve geldik 7. ilmeğimize. Yani bir ilmeği pembeyle örüyorum. Şöyle üstüne şunu atıyorum. Aslında çok basit. Bakın görüntü böyle. İster şu görüntüyü tercih edin, ister de şu görüntüyü tercih edin arkadaşlar. Ama bence böyle daha rahat. Çünkü kollarda da popcorn yapacağız. O çocuk o kolu, hırkada o kolu giyerken parmakları falan eminim sıkışacaktır. Onun için bu daha kullanışlı oluyor. Ama tercih size kalmış. Bakın her iki görüntüyle sizlerle paylaşıyorum. İster şöyle ama hiç kullanışlı değil, ister böyle. Sıramızın başına kadar tam 11 popcorn yapıyoruz arkadaşlar. Ve elimizde 4 ilmeğimiz kalıyor. Başta da 4 ilmek, sonda da 4 ilmek. Onu da örüp sıramızı bitiriyoruz. Ondan sonra düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Ne kadar örüyoruz? Ben ördükten sonra sizlerle ölçüleri paylaşacağım arkadaşlar. Ama 17-18 santim civarında düşünüyorum. Bunları örelim. Tekrar gelelim. Kapşonumuzu ördük arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters bir şekilde. Popcornlarımız bu şekilde duruyor. Şimdi kaç santim ördüğümü de sizlerle paylaşayım. Tam şurayı da sayarsak tam 19 santim olmuş. Artık kapşonumuzu kapatmaya geldim. Tam 44 ilmek örüyoruz arkadaşlar. 43 ve 44. Şimdi 44 ilmeğimizi ördük. Şimdi burada bir kesim yapıyoruz. Kesimimizi yaptık ve dönüyoruz. Şimdi örmeden alıyoruz ve burada bir kesim daha yapıyoruz.
Döndük. Örmeden aldık. Şurada hemen bir kesim yaptık. Döndük. Örmeden aldık. Şurada hemen bir kesim yaptık. Şu terste keserken şu şekilde dönüyoruz. Düzde keserken de örmeden aldık. Şu şekilde. Bakın. Döndük. Örmeden aldık. Ve hemen kesimimizi yaptık. Döndük. Örmeden aldık. Ve düz tarafında da bu şekilde. Döndük. Örmeden aldık. Ve kesimimizi yaptık. Döndük. Örmeden aldık. Ve şu şekilde kesimimizi yaptık. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Görüntü şöyle. Bakın. Bu şekilde kapşonumuzu kapatacağız. Şu kenarda hiç ilmek kalmayıncaya kadar. Yani elimizde tek 2 ilmek kalana kadar bu şekilde döne döne kesim yapmaya devam edeceğiz. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Keserek ilerledik ve elimizde 2 ilmek kaldı. Şöyle göstereyim, sizlerle paylaşayım. Şöyle. Arkanın görüntüsü de böyle. Şöyle açayım. Bu şekilde. Şimdi buralardan ilmek alacağız arkadaşlar. Onun için ipliğimizi kesiyoruz. Şu 2 ilmek şu şişimizde kalsın. Baştan başlayacağız. Tığ kullanıyorum. Biraz daha ince tığ kullanıyorum. Şöyle. Bakın. Zaten yerler belli. Şöyle ilk ilmeğimizi aldık. Hemen ikinci ilmeğimizi aldık. Üç. Dört. Bunları şişimize geçiriyoruz. İlmeklerimizi aldık arkadaşlar. Şuradan şuraya 35, buradan buraya 35, 2 tane de burada vardı. Yani 72 ilmeğimiz oldu tamamen. 4 sıra boyunca haroşa öreceğiz arkadaşlar. İlk ilmek olduğu için örüyorum. Örerek devam edeceğiz. Dört sıra haroşamızı yapalım. Gelelim. Kapşonumuzu bitirdik arkadaşlar. Görüntü şu şekilde oldu. Şu yanlardan ilmek almıştık biliyorsunuz.
2, 4, 5 haroşa sırası ördük ve artık beden ayrımımıza geldik. Yakamızı ayırdık. Şimdi nasıl ayırdım? 11 ilmek var, 8 ilmek var, 8 ilmek var, 8 ilmek var. Arka bedene geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane saydım. Ayracımı koydum. Tekrar 3, 6, 8 ilmek saydım. Ayracımı yerleştirdim. İkinci 8'imi saydım. Tekrar ayracımı yerleştirdim. Üçüncü 8'imi sayarak ayracımı yerleştirdim ve 11 ilmek diğer ön bedene ayırdım. Ayrımlarımızı yaptık. Şimdi örgümüze başlıyoruz. Şu 11 ilmeği düz bir şekilde örüyorum. 2. Ayracımıza geldik. Bir tane arttırıyoruz. Ayracımızı aktarıyoruz. İpliğimizi öne aldık. 2 tane ters ördük. 1, 2. İpliğimizi arkaya aldık. 4 tane düz ördük. 1, 2, 3 ve 4. İpliğimizi öne aldık. 2 tane daha ters yaptık. İpliğimizi arkaya aldık. Ayracımızı aktardık. Şimdi bir tane arttırıyoruz. Ve 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar arttırıyoruz. Ayracımızı alıyoruz. İpliğimizi öne aldık. 2 tane ters örüyoruz. İpliğimizi arkaya aldık. 4 tane düz örüyoruz. 2, 3 ve 4. İpliğimizi öne aldık. 1 ve 2. İpliğimizi arkaya aldık. Ayracımızı aldık. Ve arka bedene ulaştık. Burada da bir arttırma yapıyoruz. Ayracımıza kadar örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tekrar arttırıyoruz. Ayracımızı aktarıyoruz. İpliğimizi öne alıyoruz. 2 tane ters ilmeğimizi ördük. İpliğimizi arkaya aldık. 4 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İpliğimizi öne aldık. 2 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. İpliğimizi arkaya aldık. Ayracımızı da geçirdik ve hemen bir arttırma yapıyoruz. 8 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar arttırıyoruz ve ayracımızı aktarıyoruz. İpliğimizi öne getiriyoruz. 2 tane ters örüyoruz. İpliğimizi arkaya 4 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İpliğimizi öne 2 tane ters örüyoruz. 1 ve 2. İpliğimizi arkaya alıyoruz. Ayracımızı aktarıyoruz ve bir tane
Ve bir tane arttırmamızı da yapıyoruz. Kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi döndük. Örgümüzün ters yüzündeyiz. Birkaç sıra birlikte yapalım. İlk 4 ilmeğimi haroşa örüyorum. Yani düz. 1 örmeden alıyorum. 2 3 ve 4. İpliğimi öne alıyorum. Ayracıma kadar ters bir şekilde örüyorum. Bakın arttırdığım ilmeğe geldim. Onu da ters bir şekilde örüyorum. İpliğimi arkaya aldım ve ayracımı aktardım. Şimdi burada 2 tane arkada ters yapmıştık. Burada düz yapacağız 2 tane. 1 ve 2. İpliğimi öne alıyorum. 4 tane ters yapıyorum. 1 2 3 ve 4. İpliğimi arkaya alıyorum. 2 tane de düzümü yapıyorum. 2. İpliğimi öne alıyorum. Ayracımı aktarıyorum. Ve ipliğimi öne alıp ayracıma kadar ters bir şekilde örüyorum. Ayracıma geldim. İpliğimi arkaya alıyorum ve ayracımı aktarıyorum. 2 tane arkada ters yapmıştık, burada düz yapacağız. 2 tane. 1 2 4 tane ters yapıyoruz. İpliğimizi öne aldık. 1 2 3 4. Tekrar 2 tane düz. İpliğimi arkaya aldım. 1 ve 2. Ayracımı aktardım. Şimdi ayracıma kadar, diğer ayraca kadar ters bir şekilde örüyorum. Ayracıma geldim. Ayracımı aktarıyorum. İpliğimi arkaya alıyorum. Ayracımı aktarıyorum. 2 tane düzümü örüyorum. İpliğimi öne aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar ipliğimi arkaya aldım. 2 tane düzümü ördüm. İpliğimi öne aldım. Ayracımı aldım. Ve şu ayraca kadar ters bir şekilde örüyorum.
ayracımı aktardım. İpliğimi arkaya aldım. 2 tane düzüm vardı. 2 tane düzüm örüyorum. İpliğimi öne alıyorum. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. İpliğimi arkaya alıyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane düz örüyorum. 2 tane düzümü ördüm. İpliğimi öne alıyorum. Ayracımı aktarıyorum ve 4 ilmek kalana kadar ters bir şekilde örüyorum. Dört ilmeğim kaldı. Burası haroşa olacak biliyorsunuz. İpliğimi arkaya aldım ve düz bir şekilde 4 ilmeğimi örüyorum. Döndüm. Bakın oluşuyor artık. Şu bizim ön bedenimiz. Burası burgu yapacağımız ayrım. Burası kol. Burası tekrar burgu yapıyoruz. Burası arka beden. Burgu yapacağımız yer. Kol. Tekrar burgu yapıyoruz burada ve sağ ön bedene geçiyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi örgümüzün akışına göre düzleri düz, tersleri ters örüyoruz arkadaşlar. Ne kadar örüyoruz? Ön bedenimizin ilk dördünde ve son dördünde haroşa uyguluyoruz. Bu haroşa sırası 3 sıra oluncaya kadar örgümüzün akışına göre örüyoruz arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Tekrar döndük. Örgümüzün düz tarafındayız. 4 ilmek haroşamızı ördük. İlmeğimizi şöyle aldık. 2, 3 ve 4. Haroşamızı ördük. Ayracımıza kadar düz bir şekilde örüyoruz. Ayracımıza geldik. Hemen bir tane arttırmamızı yapıyoruz ve ayracımızı aktarıyoruz. Önümüzde 2 tane tersimiz var. İpliğimizi öne alıyoruz. 1 ve 2. İpliğimizi arkaya alıyoruz. 4 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İpliğimizi öne aldık. 2 tane tersimizi ördük. 1, 2. Hemen ipliğimizi arkaya aldık. Ayracımızı aktardık. Ve bir tane arttırmamızı yapıyoruz. Ve ayracımıza kadar düz bir şekilde örüyoruz. Ve tekrar arttırmamızı yapıyoruz ve ayracımızı aktarıyoruz. Önümüzde 2 tane tersimiz var. İpliğimizi öne alıyoruz. 2 tane ters ilmeğimizi örüyoruz. İpliğimizi arkaya aldık. 4 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İpliğimizi öne aldık. 2 tane ters ilmeğimizi de ördük. Ayracımızı, ipliğimizi arkaya aldık. Ayracımızı aktardık ve bir tane arttırmamızı yaptık. Ayracımıza kadar düz bir şekilde örüyoruz. Tekrar arttırdık ve ayracımızı aktardık. İpliğimizi öne aldık ve 2 tane ters ilmeğimizi ördük. 1, ipliğimizi arkaya aldık. 4 tane düz ilmeğimizi ördük. 1, 2, 3 ve 4. İpliğimizi öne aldık. 2 ilmeğimizi ters bir şekilde ördük.
İpliğimizi arkaya aldık. Ayracımızı aktardık. Ve tekrar bir arttırmamızı yaptık. Ayracımıza kadar düz bir şekilde örüyoruz. Tekrar arttırmamızı yaptık. Ayracımızı aktardık. Ve önümüzde 2 tane ters ilmeğimiz var. İpliğimizi öne aldık. Ters ilmeklerimizi de ördük. 1, 2. İpliğimizi arkaya aldık. 4 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar ipliğimizi öne aldık. 2 ters ilmeğimizi ördük. İpliğimizi arkaya aldık. Ayracımızı aldık. Ve bir arttırmamızı yapıyoruz. 4 ilmek kalana kadar da düz bir şekilde örüyoruz. 4 ilmeğimiz kaldı. Bunları da haroşa örüyoruz. Dolayısıyla bunları da düz örüyoruz. 3 ve 4. Döndük. 4 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Örmeden aldık. 2, 3 ve 4. Ayracımıza kadar ipliğimizi öne aldık. Ayracımıza kadar ters bir şekilde örüyoruz. İpliğimizi arkaya aldık. Ayracımızı aktardık. 2 tane düz ilmeğimiz var. Onları örüyoruz. 4 tane ters ilmeğimiz var. İpliğimizi öne aldık. Onları da örüyoruz. Tekrar ipliğimizi arkaya aldık. 2 düz ilmeğimiz var. Örüyoruz. Ve ayracımızı aktarıyoruz. Ayracımıza kadar ters bir şekilde örüyoruz. İpliğimizi arkaya aldık. Ayracımızı aktardık. Önümüzde 2 tane düz ilmeğimiz var. Onları örüyoruz. 4 tane ters ilmeğimiz var. 1, 2, 3 ve 4. İpliğimizi arkaya aldık. 2 tane düz ilmeğimizi yapıyoruz. İpliğimizi öne aldık. Ayracımızı aktardık. Ve ayracımıza kadar ters bir şekilde örüyoruz. İpliğimizi arkaya aldık. Ayracımızı aktardık. Bakın önümde 2 tane düz var. 2 düz ilmeğimi örüyorum. İpliğimi öne aldım. 4 ters ilmeğimi örüyorum. İpliğimi arkaya aldım. 2 düzümü ördüm. İpliğimi öne aldım. Ayracımı aktardım. Ve bu ayraca kadar ters örüyorum. İpliğimi arkaya aldım. Ayracımı aktardım. Ve 2 düzümü örüyorum. İpliğimi öne aldım. 4 tane tersimi örüyorum. İpliğimi arkaya aldım. 2 düzüm var. Onları da örüyorum. Ve ipliğimi öne aldım. Ayracımı aktardım. 4 ilmek kalana kadar ters bir şekilde örüyorum. 4 ilmeğim kaldı. Onları haroşa yapacağım. İpliğimi arkaya aldım. 4 ilmeğimi de örüyorum. Örgümün düz tarafındayım. Tekrar arttırmalarımı yapacağım. Ön bedenindeyim ve
1, 2, 3, 4 haroşamı yapıyorum. Ve ayrıca kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet. Burası benim ön bedenim. Burada bir arttırma yapacağım. Artık ayraçları çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü örnek model koyuldu. Hiç ayraca da gerek kalmadı. Birinci ayracımı çıkardım. Burada ön bedende bir arttırmamı yaptım. İpliğimi öne alıyorum. 2 tane ters ilmeğim var bakın. Onları örüyorum. Bu benim burgu sıram. 4 tane düz ilmeğim var. Onu ördüm. 2 tane tersim var. Onu da örüyorum. Ve ayracımı çıkardım. Şimdi burgu sıralarımı yaptım. Şimdi burası kol. Kola başlarken bir arttırma yapıyorum. Ayracıma geldim. Artık çıkarıyorum ayracımı. Şimdi kol iki taraftan da arttırıyorduk. Buradan da arttıracağız. Ve burgu bölümüme geldim. İpliğimi öne alıyorum. 2 ters, 4 düz ve 2 ters. Ayracımı çıkardım. Şimdi burası benim arka bedenim. Dolayısıyla burada arttırma yapıyorum. Ve ayrıca kadar düz bir şekilde örüyorum. Bakın ayracıma geldim. Artık ayracımı çıkarıyorum. Tekrar arka bedenin bitişi. Tekrar arttırıyorum. Ve burgu bölümüm orayı akışına göre örüyorum. 2 ters, 4 düz, 2 ters, ayracımı çıkardım ve tekrar koluma geldim. Kolun başında ve sonunda arttırıyorum biliyorsunuz. Arttırdım ve ayrıca kadar düz bir şekilde örüyorum. Ayracıma geldim. Çıkarıyorum artık bunu. Kolum bu. Başında arttırdım. Sonunda da arttırıyorum. Ve burgu bölümüme geldim. İpliğimi öne alıyorum. 2 ters, 4 düz, tekrar 2 ters. Ayracımı çıkardım. Şimdi burası benim sağ ön bedenim. Burada da arttırıyorum. Arttırıyorum. Ve örgümün akışına göre örüyorum. Dört ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğim de haroşa. Dolayısıyla onları da düz örüyorum. Tekrar dönüyorum. Dört ilmeğimi haroşa örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Burada artık örgümü ters yüzünde arttırma yok. Örgümün akışına göre örüyorum. İpliğimi öne aldım. Arttırdığım ilmeğe kadar örüyorum. Bakın bu arttırdığım ilmek benim hemen belli oluyor. Onu da ön bedenime dahil edeceğim için ters örüyorum. İpliğimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. 4 tane ters örüyorum. Tekrar 2 tane düz örüyorum. Ve arttırdığım ilmekle
koluma başlıyorum. Onu da ters bir şekilde örüyorum. Ve diğer kolum bitmene kadar örüyorum. Bakın arttırdığım ilmeğe geldim. Onu da ters ilmekle kola dahil edeceğim. Kola dahil ediyorum. Ve önümde 2 tane düz ilmeğim var. Burgu bölümüm burası. 2 düz, 4 ters. 2 düz. Arka bedenime geldim. Bakın arttırdığım yer, ipliğimi öne aldım. Diğer arttırdığım arka bedenin bitimine kadar örüyorum. Ters bir şekilde. Arttırdığım ilmeğe geldim. Onu da ters örerek arka bedene dahil ediyorum. Ve burgu bölümüme geldim. İpliğimi arkaya aldım. 2 düz. İpliğimi öne aldım. 4 ters. İpliğimi arkaya aldım. 2 düz. Ve diğer koluma geldim. İpliğimi öne aldım. Arttırdığım ilmekle başlıyorum. Diğer arttırdığım ilmeğe kadar ters bir şekilde örüyorum. Şimdi burgu bölümüme geldim. İpliğimi arkaya aldım. 2 tane düz yaptım. İpliğimi öne aldım. 4 tane ters yaptım. 2, 3, 4. Tekrar arkaya aldım. 1, 2 düzümü yaptım. Ve ön bedenime geldim. İpliğimi öne aldım. 4 ilmek kalıncaya kadar ters bir şekilde örüyorum. 4 ilmeğim kaldı. İpliğimi arkaya aldım. Bunları da haroşa örüyorum. Evet. Örgümüz kuruldu. Bakın burası kol, burası ön. Şurası arka beden. Şurası kol ve ön beden. Şimdi nerelerde arttırıyoruz biliyorsunuz. Ön bedenin şu başladığımız zaman gelirken örgümüzün düz tarafında, gelirken şu 2 ters ilmeğe geldiğimiz zaman arttırma yapıyoruz. Bunlar bizim burgu sıralarımız. Burgu sıramızı bitirdiğimiz zaman şu 2 tersi yaptığımız zaman burada bir arttırma yapıyoruz. Kol burası ve bitişinde de bir arttırma yapıyoruz. Bakın şuralarda arttırmışım. Tekrar burası bizim burgu sıramız. Burada hiçbir şey yapmıyoruz. Akışına göre örüyoruz. Ve arka bedene geldik. Arka bedenin başında ve sonunda tekrar arttırıyoruz birer tane. Ve tekrar burgu bölümümüze geldik. Orada arttırma yok artık. Şurada arttırdık çünkü 2 ters, 4 düz, 2 ters örüyoruz. Daha sonra tekrar diğer kolumuza geldik. Diğer kolumuzun da başında ve sonunda birer tane arttırıyoruz. Burgu bölümümüz var. Akışına göre örüyoruz. Ve ön bedenin tek burada başında bir arttırmamızı yapıyoruz. Burada da haroşalarımızı kesinlikle kaçırmıyoruz. Ön bedenimizin şöyle göstereyim. 2 ön bedenimizin başında ve sonunda haroşa sıramız var. Şimdi burgularımızı ne zaman kapatacağız? Şimdi kapatacağız arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakın kaç sıra olmuş? 2, 4, 6 sıra olmuş. 7. sırada burgumuzu kapatacağız. Şöyle de bakarsak şu yakayı bırakın. 1, 2, 3 tane haroşa sıramız olmuş. Eğer kafamız karışacak diyorsanız da hemen 1, 2, 3.'ye bir ayraç koyalım. Bu bizi burgularımızı unutmamamızı sağlasın. Sürekli kullanalım bunu. Şimdi örmeden alıyorum şu şekilde. 2,
3 ve 4. Haroşamı yaptım 4. Şimdi burgu sırama kadar düz bir şekilde örüyorum. Burgu sırama geldim ve örgümün ön tarafındayım. Hemen arttırmamı yapıyorum. İpliğimi öne aldım. 2 tersimi ördüm. Ve burguma başlıyorum. 4 tane ilmeğimi bıraktım. Öndeki 4 ilmeği aldım. Arkadaki 4 ilmeği de ön tarafa aktardım. Bunları da düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Burgu sıramı yaptım. Şimdi koluma geldim. Kolun örgümün düz tarafındayım. Kolun başında arttırmamı yaptım. Ve şu burgu sırama gelene kadar örüyorum düz bir şekilde. Burgu sırama geldim. Hemen bir arttırmamı da yapıyorum. İpliğimi öne aldım. 2 tersimi ördüm. Dört ilmeğimi boşa aldım. Öndeki 2 ilmeği kavradım. Arkadaki 2 ilmeği de öne aktardım. İpliğimi arkaya aldım. Bu 4 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. İpliğimi öne aldım. 2 tersimi de ördüm. Şimdi geldim arka bedene. Arka bedenin başında arttırıyorum ve sonuna kadar şu burgu sıramın, burgu bölümümün ters ilmeklerine kadar düz bir şekilde örüyorum. Bakın burgu sırama geldim. 2 ters ilmek. Hemen burada da bir arttırmamı yapıyorum. İpliğimi öne aldım. 2 tersimi ördüm ve burgumu yapacağım. 4 ilmeğimi boşa aldım. Ön taraftaki ilmekleri kavradım. Arkadaki ilmekleri de öne aktardım ve hepsini düz bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2 tersim var. Onları da örüyorum. Ve koluma geldim. Hemen örgümün düz tarafında olduğum için ilk arttırmamı yapıyorum. Burgu bölümümdeki ters ilmekleri gelene kadar örüyorum. Geldim. Tekrar bir arttırmamı yapıyorum. İpliğimi öne alıyorum. 2 tane tersimi yaptım. İpliğimi arkaya aldım. 4 ilmeğimi boşa aldım. Öndekileri kavradım. Arkadakileri ön tarafa aktardım. Düz bir şekilde de örüyorum. 2, 3 ve 4. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Ve burada da arttırmamı yapacağım. Haroşalarıma gelene kadar düz örüyorum. 4 ilmek haroşa, onları da düz örüyorum. Ve sıramı bitiriyorum. Şimdi bundan sonra bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın şurası benim kolum. Hemen şöyle göstereyim. Hemen belli oldu artık. Ön beden başında ve sonunda haroşalarımız var. Ve burgularımız bu şekilde devam edecek. Ön bedenin şurasında
kolların başında ve sonunda, arka bedenin başında ve sonunda, diğer kolun başında ve sonunda ve ön bedenin şurasında arttırmalarımı yapacağım. Ama örgümün düz tarafında, ters tarafında örgümün akışına göre öreceğim arkadaşlar. Burgulara gelince bakın 1, 2, 3. 3 haroşa sırası yaptıktan sonra örgümün düz tarafında hem arttırmalarımı yapacağım hem burgularımı yapacağım. Her 3 haroşa sırası. Eğer bunu saymak istiyorum derseniz her 6 sırada bir burgularımızı yapacağız. Bu şekilde arttırmalarımıza devam edeceğiz. Burgularımızı ihmal etmeyeceğiz. Başındaki 4 ilmeği ve sonundaki 4 ilmek haroşayı da unutmayacağız. Bir müddet öreceğiz arkadaşlar. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Yakadan sonraki haroşaları sayıyorum. Tam 20 haroşa sırası olduğu zaman bu patı artık birleştiriyorum arkadaşlar. Döne döne öreceğim için örgümüzün ters yönünü kullanmayacağız. Artık hep düz yönünde devam edeceğim. Artırmalara devam edeceğim. Ve şu patı birleştirdikten sonra 8 ilmek haroşamız olacak. Ve bu haroşa sıramızı da bir 4 haroşa sırası kadar devam edip ondan sonra orayı da düz yapacağız arkadaşlar. Kolumuzu bitirene kadar, kol boyumuz olana kadar öreceğiz. Ben ölçüleri tekrar sizlerle paylaşacağım. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Bakın birleştirmeyi yaptım. Burada artık 8 sıra haroşa sırası oldu. Kafanıza takılan hiçbir şey olmasın istiyorum. Artık döne döne örgümüzün hep ön tarafından yapıyoruz. Ama haroşa ne demekti? Örgümüzün düz yüzünde de ters yüzünde de aynı şekilde ilmekleri almak demekti. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bir tur geldiğimizde ters bir şekilde, bir tur geldiğimizde de düz bir şekilde öreceğiz. Dolayısıyla şu haroşa görünümünü bu şekilde elde etmiş olacağız. Misina şişle döne döne örerken. Arttırmaları nasıl yapacağız? Örgümüzün düz tarafında arttırıyorduk. Ters tarafında hiç arttırmadan bir sıra örüyorduk biliyorsunuz. Bunu da örgümüzün bir tur dönüşünde arttırmalarımızı yapacağız. İkinci tur dönüşünde de arttırdığımız yerleri öreceğiz. Bu kadar basit arkadaşlar. Hiç kafanıza takılmasın. Şimdi size göstereyim. Bakın örgümün ben bu tarafında ters yapmışım. Şimdi de düz olarak öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın oluştu. Bunu da 3 sıra ya da 4 sıra artık nasıl gözünüze güzel gibi görünüyorsa şu patı bitireceğiz. Ama direkt burada bitirirsek görüntü gene de bir bütünlük sağlamamış oluruz. Yapıp ondan sonra bu ilmekleri de düz öreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size arttırma noktasına gelerek. Burgularımın her iki tarafında ikişer ilmek ters vardı. Şimdi bakın geçen sırada arttırmışım. Görüyorsunuz. Arttırmışım. Bu sırada ise arttırma yapmayacağım. Bu arttırdığım ilmeği öreceğim. İpliğimi öne alacağım. 2 tane ters ilmeğimi yapacağım. İpliğimi arkaya alacağım. Örgümün akışına göre örmeye devam edeceğim. Şöyle. Bakın burada arttırmışım. Hemen bunu da düz bir şekilde dahil ediyorum. Bu şekilde örüyoruz. Burada artık arttırdığımız, geçen sırada arttırdığımız ilmeği bu sırada ördük.
Bir dahaki sıramızda geldiğimiz zaman arttırma yapacağız. Burgularımızı hesaplama yöntemi ise biz hep 3 haroşa sırası olduğu zaman burgularımızı yapıyorduk. Normalde 3 haroşa sırası 6 düz sıradır. Yani 6 sıradan oluşur. Onun için bunu nasıl yaptım? Bakın burada ben burgumu yaptım. Hemen yaptığım sıraya ayracımı koydum. Kafam karışmasın diye. 6 sıra oluştuğu zaman tekrar burgumu yapacağım. Bunu da böyle halledeceğim. Ve döne döne örmeye, arttırmalarıma devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü bir müddet sonra arttırmaları bırakıp arttırmadan örgümüzün akışını devam ettireceğiz. Bir müddet devam edeceğim ve bu arttırma işlemini nerede bıraktığımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ölçüleri de sizlerle paylaşacağım. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Patımızı bitirdim arkadaşlar. Ben 3 haroşa sırası yaptım. Artık şuradan itibaren, tam şuradan itibaren arttırma yapmıyorum. Şişimde çepeçevre tam 272 ilmeğim var. Tam 272 ilmeğim var. Ve bu ilmeklerle devam edeceğim. Arttırmalar bitti. Ve burgularımızla beraber devam ediyoruz. Ne kadar devam edeceğiz? Muhtemelen 35 santim falan düşünüyorum arkadaşlar. Ama ölçerek devam edeceğim. Ve en son sizlerle ölçüleri paylaşacağım. Bu şekilde devam edelim. Tekrar gelelim. Örgümüzü bitirdik arkadaşlar. Yalnızca alt tarafı kaldı. Bir ölçüleri vereyim size. Tam 30 santim ördük. Şöyle şurayı da göstereyim. Bakın tam burada artık arttırmaları, yanlardaki arttırmaları kestik. Kaçıncı burgudan sonra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. burguda artık arttırmaları kestik. Örgümüzün akışına göre ördük. Kaç burgumuz var toplamda? Onu da paylaşayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. burguyu yaptık. Örgümüzün ön tarafındayız. Şimdi kollar hariç ön ve arka bölümünde şöyle bir ovallik yapacağız. Ters ilmeklere 5 ilmek kalana kadar örüyoruz arkadaşlar. Geldik. Bakın ters ilmeklerimiz bunlar. 3, 5 kaldı. Şimdi bunu örmeden bırakıyoruz ve geri dönüyoruz. Örgümüzün ters yüzüne döndük. Burada da düz ilmek, şu 2 düz ilmeğe 5 ilmek kalana kadar ters bir şekilde örüyoruz. Örmeden alıyoruz ve ters ilmeklerimizi örüyoruz. Geldik. Düz ilmeğimize 2, 4, 5 ilmek kaldı. Örmüyoruz bu 5 ilmeği. Tekrar dönüyoruz. Şimdi burada yerimiz belli. Şu ördüğümüz ilmekte 5 ilmek kalana kadar düz bir şekilde örüyoruz. Örmeden alıyoruz. Ve düz bir şekilde devam ediyoruz. Bakın şu bıraktığımız ilmekler, şu da örerek geleceğimiz ilmekler. Fakat bu 5 ilmeği de şurada örmeden bırakıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Burada tekrar ters bir şekilde ilerleyeceğiz. Ve zaten yeri belli. 5 ilmek kalıncaya kadar öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. 5 ilmek kalana kadar örüp tekrar döneceğiz. Bu şekilde ilerleyerek elimizde tam 10 ilmek ördüğümüz ilmeklerde 10 ilmek kalana kadar yapalım. Sonra tekrar gelelim. Elimde tam 10 ilmek kaldı. Bu tarafta 5 5 5 5 örmeden
Bu tarafta da ilmeklerimizi bıraktık. Aynı işlemi arka bedende de yapacağız. Dönüyoruz bakın. Şöyle geliyoruz. Örerek, ters bir şekilde örerek geleceğiz. Şu burgu bölümünü öreceğiz. Burgu bölümünü öreceğiz. Burası kol bölümü. Kol bölümünü de öreceğiz. Ve kolun bitimindeki burguya kadar örgümüzün akışına göre öreceğiz arkadaşlar. Kol bölümünü bitirdim. Örgümün arka tarafındayım. Arka tarafa geldim. Şu burgudayım. Onu da örüyorum. İki düz ilmeğimi ördüm. Tam arka bedendeyim. Arka bedene başladım. Şimdi ters bir şekilde şu burgu bölümümüzdeki 2 düz ilmeğe 5 ilmek kalana kadar ters bir şekilde örüyorum. Örerek geldim. Bakın şu 2 düz ilmeğime 5 ilmek kaldı. Örmüyorum bunu. Bırakıyorum. Ve dönüyorum. Örmeden alıyorum. Örerek devam ediyorum. Nereye kadar? Şu ters ilmeğe 5 ilmek kalana kadar. 5 ilmek kalınca aynı önde uyguladığım gibi 5 ilmek kalınca bu 5 ilmeği örmeden geri döneceğim. Ve zaten kendini belli ediyor. Bakın şurada buraya 5 ilmek kalıncaya kadar. Bu şekilde her iki tarafta 5'er ilmek bıraka elimizde 10 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Tekrar geliyoruz arkadaşlar. Arka bedeni de yapalım. Gelelim. Arka bedende de elimde tam 10 ilmek kaldı arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Şöyle devam edeceğim örmeye ters bir şekilde. Ön bedenin şu saç örgüsü bölümünün bitimine kadar öreceğim arkadaşlar. Şöyle şuraya gelene kadar öreceğim. Örmeden alıyorum. Ters bir şekilde örmeye devam ediyorum. Örgümün akışına göre. Bakın ön bedenimin burgu kısmına geldim. Ters bir şekilde örerek. Şimdi geri dönüyorum arkadaşlar ve bu sırada çepeçevre popcorn yapacağız. Bir sıra yapacağız. Krem ipliğimi dahil ediyorum. Hemen başlıyorum. İlmeğimi alıyorum. Üzerine atıyorum. Tekrar alıyorum. Üzerine atıyorum. Ve tekrar bir ilmek daha alıyorum. Kaç ilmeğim oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyorduk? Geri dönüyoruz. Bu 5 ilmeği ters bir şekilde örüyoruz. İlk ilmeği de örüyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Şunu bağlarsak daha güzel olacak. Evet. Birinci sıramızı yaptık. Tekrar dönüyoruz.
örüyoruz düz bir şekilde. İkinci sıramızı yaptık. Dönüyoruz. Örüyoruz. Üçüncü sıramızı da yaptık. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmekleri örerek başlıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Bakın 2 4. Dördüncü sıramızı da yaptık. Şimdi 5. sıramızda örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. Ve 6. sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. 6. sıramız da bitti. Şimdi ne yapıyorduk? Bırakıyoruz. Tığımıza aktarıyoruz bu ilmekleri. Pembe ipliğimizi alıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Ve şişimize aktarıyoruz. Pembe ipliğimizi de iyice sıkıyoruz. Ve birinci popcornumuz oluştu. Şimdi ikinci ilmeğimi attım. Şöyle üstünden alıyorum. Pembe ipliğimle örüyorum. 3. Dördüncü ilmeğimi attım. Hemen beyaz ipliğimi şöyle üzerinden atıyorum. Ama örmüyorum. Pembe ipliğimi aldım. Pembe ipliğimle örüyorum. Arkadaki beyaz ipliğimi de sıkıştırıyorum. Bir tane pembeyle örüyorum. Üzerine atmadan. Kaç ilmeğim oldu? 2, 4, 5. 6. ilmeğimi alıyorum. Beyaz ipliğimi üzerinde bırakıyorum. Pembe iplikle ilmeğimi örüyorum. 7. ilmeğim oldu. Şimdi şunları sıkıştırıyorum arkada. Ve tekrar popcornumu yapıyorum. Popcornumu yaptım. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. 7 ilmeğimi ördüm. Ve diğer popcornumu yapıyorum. Beş ilmeğim oldu. Bıraktım. Ve dönüyorum. Bu şekilde yaparak aralarda 7 ilmek bırakarak etek ucunda çepeçevre popcorn yapacağız arkadaşlar. Bu sırayı yapalım. Tekrar gelelim. Çepeçevre popcornlarımızı yaptık arkadaşlar. En başa geldik. Şimdi burada ayraç kullanacağız. Artık pançomuzun son aşamasındayız. Şimdi bundan sonra tam 5 sıra haroşa yapacağız. Haroşayı döne döne ördüğümüz için ters tarafı yoktu biliyorsunuz. Nasıl yapacağız? Daha önce de bahsetmiştim. İlk önce ters öreceğiz bütün sıralarımızı. Onun için bizim ayracımıza ihtiyacımız var. Her ihtimale karşı sıralar karışmasın diye. Ayracımızı koyacağız. İpliğimizi öne alıyoruz ve ters bir şekilde örüyoruz.
Ters bir şekilde. Tam dönüp şu ayraca gelinceye kadar ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Ondan sonra tekrar ayracımızı koyuyoruz. Ondan sonraki sıra düz örüyoruz. Sonra ters, düz, bu şekilde devam ediyor. Ne kadar öreceğiz? Ben 5 haroşa sırası düşünüyorum. Yani dolayısıyla 10 sıra oluyor. 5 haroşa sırası yapıyoruz. Ondan sonra örerek kesiyoruz ve son paylaşım için buluşuyoruz arkadaşlar. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Son paylaşımda birlikteyiz arkadaşlar. Pançomuz bitti. Gerçekten çok içime sindi. Çok güzel oldu. Şu alttaki popcornlar bu şekilde. Arkayı da göstereyim. Şu ovalliği biz 5-5 ilerledik. Eğer daha bir oval istiyorsanız o zaman 3'er 3'er bırakarak devam edersiniz. Biraz daha böyle oval olur ama bence bu kadarı yeterli. Şapkamız bu şekilde. Şuraya da isterseniz pompon yaparsınız. Daha da şirin olabilir. Şuraya kordon yaptım. Ben bazı kordon videoları paylaştım. Short videolarda. Onlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse, bakın şöyle iki renkli. Eğer hoşunuza gittiyse orada görebilirsiniz. Hiç ilik yapmadım biliyorsunuz. Hemen tığla oradan şuradan pat kısmının başından çıkardım. Bu sıklığı siz kendinize göre ayarlarsınız. Ben yaparken çok keyif aldım. Eminim siz de yaparsanız bu keyfi sizler de yaşayacaksınız. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni, farklı, güzel projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.